Son günlerde, daha doğrusu gündemde herkes enerjiden bahsediyor. Enerji nedir? Enerji nedir? Hı hı. Bize enerjiyi açıklayabilir misin? Einstein'ın bir sözü var. Diyor ki hepimiz enerjiden ibaretiz ve hepsi bu. İstediğimiz, düşlediğimiz şeyin frekansına eriştiğimiz zaman onu elde etmekten başka hiçbir şey yaşayamayız. Bu felsefe değil, bilimdir. Şamanlar da böyle bakarlar. Hepimiz enerjiden ibaretiz. Enerji dediğimiz şey hepimizin yapı taşı. Hepimiz her şey, hani bu masada, bu kağıtta, kalemde, ben de, sen de, ağaçlar da hepsi enerjiden ve frekanslardan oluşuyor. Titreşimlerden oluşuyor aslında. Ve hepimizin içinde nüfuz eden, hepimizin içinde ve her yerde olan enerji aslında saf sevgi. Ve bu gördüğümüz beden de bizim asıl enerji bedenimizin daha düşük frekanslı olarak yansıması. Bizim fiziksel dediğimiz şey, aslında şu an gözle gördüğümüz şey, o katmanlardan sadece bir tanesi. Bizim bedenimizin çevresinde asıl enerji bedenimiz var. Ve orada her ne varsa, işte küçüklükte yaşadığımız bir travma olabilir, başka bir yara, bir iz olabilir. O enerji bedeninde her ne varsa çevremizde de onu görüyor ve onu yaşıyoruz. Yani bir projeksiyon cihazı gibi düşünün. Orada hangi film varsa onu yaşıyoruz biz de hayatımızda. Peki şamanik çalışma ne demek? Hayatımız boyunca yaşadığımız bazı olaylar enerji alanımızda iz bırakabiliyor. Bu izler zamanla kopyalanarak çoğalıyor ve fiziksel bedenimize de işlemeye başlıyor. Bunlar kimi zaman hastalık olarak kendini gösterebiliyor. Kimi zaman tekrar eden ve bir türlü değişmeyen olaylar olabiliyor. Şamanik çalışmalar bu izlerin temizlendiği çalışmalar. Şamanlar en başından beri binlerce yıldır niyetin gücünün farkında olanlar zaten. Ve kişinin niyetinin gücüyle yapıyorlar bu çalışmaları. Enerji alanını ona göre hazırlıyorlar. Enerji alanı dediğimizde şöyle örnek vereyim. Mesela bir bayram sabahı uyandığımız zaman daha mutlu, daha neşeli hissederiz. Bu kendiliğinden oluşan bir enerji alanıdır. Veya biri vefat ettiği zaman taziyeye gittiğimizde o evde durmak istemeyiz. Böyle boğucu bir hissimiz olur orada. Bu da yine doğal olarak dönüşen, kendiliğinden oluşan enerji alanıdır. Şamanlar bunu manipüle etmeyi öğrenirler. Bunun anahtarı verilir şamanlara. Ve her çalışmada, her seansta ya da grup çalışmasında enerji alanını ona göre hazırlarlar. O kişinin niyetinin gücü ve enerji alanıyla birlikte ilmi de birleştirir ve o insana rehberlik eder. Aslında şaman kişinin kendini iyileştirmesi için doğru ve uygun ortamı hazırlar. Hani bu aynı şey gibi, bir ameliyat olduk veya bir yerimiz kesildiğinde o kesiyi iyileştiren dikiş veya ilaçlar olmuyor aslında. Bedenin kendisi kendini iyileştiriyor. İlaçlar ve dikiş bedenin kendini iyileştirebilmesi için uygun ortamı sağlıyor. Şamanın yaptığı da bu. O yaramızı dönüştürebilmemiz için bize uygun ortamı sağlamak. Yani şamanik çalışmalar binlerce yıldır nesilden nesile aktarılan enerji tıbbı dediğimiz aslında bu. Kabaca bir örnekle mesela bir kaybetme korkumuz var diyelim. Zamanında küçük bir olay yaşadık ve bu iz bıraktı enerji alanımızda. Bu zamanla çoğaldı, büyüdü. İşte 30-40 yaşına geldik. Ve sürekli atıyorum işimizi kaybediyoruz veya bir şeyleri kaybediyoruz. Yani ilişkilerimiz bitebiliyor sürekli. Tekrar eden bir şeyler olabiliyor. Farazi konuşuyorum şu an. Bunların hepsi aslında bize bir mesaj veriyor. O da kardeşim bak burada bir şey var. Bu izini dönüştür. Daha fazlasını yaşayacaksın. Bunlar niye oluyor? Çünkü bir şey düşlüyoruz. Atıyorum aile kurmayı düşlüyoruz. Hayalimiz o yüreğimizden gelen arzu aile kurmak, aile olmak, çocuklar olsun, müstakil ev olsun belki, bahçeli ev olsun, köpek gezsin. Belki böyle bir düşünümüz var. Buna da engel olan şey, bunun yolumuzdaki önünde duran büyük taş kaybetme korkusu. Bu yüzden bu tekrardan olayları yaşıyoruz. Dünya, evren bize diyor ki bunları değiştir, o zaman hayaline ulaşacaksın. Bu durumlarda da şamanik çalışmalara başvuruyoruz. Bu çalışmalar ne zaman oluyor? Zamanı gelince. Zamanı açıkladım mı ben ya? Hani bir tohum ekmek gibi. Toprağa bir tohum ektiğimiz zaman kendi zamanında o filiz veriyor ve çiçek açıyor, meyve veriyor. Bunların hepsi kendi zamanında oluyor. Bu çalışmalar da böyle. Yaşadığımız o travma zaten bizi hayatımızda bir yere kadar getiriyor. Ama düşümüze giden yolda bu artık bize yetmediği zaman biz bunu değiştiriyoruz. Yani yaşadığımız hayat yetmediği zaman hareketimizi değiştirmek gerekiyor. Yine Einstein'dan alıntı yapalım. İnsanlar her gün aynı hareketi yapar ve farklı sonuç beklerler. İşte delilik budur. Şamanların yaratım için kullandığı sıralama da hareketle başlıyor. Çoğumuz bir şeyleri düşünüyoruz, hayal kuruyoruz, plan yapıyoruz ama bir türlü harekete geçemiyoruz. Şamanlar bu süreci yaratım için kullanacağı zaman tersten çalıştırıyor. Önce hareketi yapıyor. Bu hareket bir şeyleri değiştirmek için bir seans almak, bir çalışmaya katılmak olabilir. Sadece hareketi değiştirmek olabilir. Farkına varmak olabilir. Ama önce hareket geliyor her zaman. Doğru hareket doğru hissetmeyi sağlıyor ve doğru hissetmek doğru düşünmeyi sağlıyor. Doğru düşünmede tekrar
doğru hareketi getiriyor. Ama bu döngü hareketle başlıyor. Ve son olarak evet, her travmanın, her dönüşümün kendi zamanı vardır. Ama bu mesajlar bize küçük küçük başlayıp büyük büyük gelmeye başlıyor. Atıyorum, bir bahçede otururken bir yaprak düşüyor ve bize bu şekilde anlatılıyor. Bu kaybetme korkusunu aş diye. Bu daha sonra daha da büyüyor. Belki hastalık oluyor. Belki birilerini kaybediyoruz. Bize anlatılan mesaj zamanla şiddetini arttırıyor ki bunun tek amacı bizim o düşlediğimiz şeye ulaşabilmemiz. Ve o yüzden aslında bıçağın kemiğe dayanmasına gerek de olmadan bazı dönüşümler zamanı gelince yapılabilir. Yani o meyvanın ağaçta çürümesini beklememize gerek yok toplamak için veya kendiliğinden düşmesi için. Meyve olduğu zaman da o meyveyi toplayıp yiyebilir. Hepsini anlattım mı ya? Hı hı. Mesela benim her yıl dişim kırılırdı, her yıl kolum kırılırdı. Bir yerime her yıl bir şey olurdu. Aslında bence bunun da altında bir kaybetme korkusunun olduğunu düşünüyorum. Yani başka bir şey de olabilir. Kaybetme korkusu da olabilir. Yani tekrarlayan bir şey varsa bu bir mesaj oluyor, evet. Sen istediğin hayale giden yolda sana burada bir engel var. Bunu aş demek aslında yani. Denge uyum ne demek sence? Derler ki sadece dengede ve gerçek olan baki kalacak. Hep doğayla iç içeyiz. Çevremizde sürekli bir şeyler oluyor. Atıyorum, bir jaguar bizi tetikliyorsa, jaguar gördüğümüz zaman bir korkumuz yükseliyorsa o jaguarla uyum halinde değiliz demek bu. Ve o bize bir şey anlatıyor. Dönüştürmemiz gereken bir şey olduğunu söylüyor demek. Biz onları dönüştürdüğümüz zaman bir süre sonra, bir yerden sonra o jaguara karşı nötr kalıyoruz. Aşırı pozitif veya aşırı negatif hisler olmuyor ortada ve nötr kalıyoruz. O zaman o jaguarla uyum halinde oluyoruz. Doğayla uyum halinde olmak da bu demek. Doğada veya çevremizde bir şeyler bizi rahatsız ediyorsa orada bakmamız gereken, dönüştürmemiz gereken bir şeyler var demek. Bu pandemi için de geçerli. Şu anki hayatımızın içerisinde bizde rahatsız ettiği, tetiklediği bir şeyler varsa bunlar da bizim bakmamız gereken, dönüştürmemiz gereken şeyler aslında. Bu kendimiz için yani. İstediğimiz bir düşe engel olan şeyler olduğunu anlatıyor bu bize. Yoksa jaguar da, virüs de veya her neyse sizi av olarak görmüyor o zaman. O zaman onlarla uyum içinde oluyorsunuz. Yani iki kuşun kanat kanata uçması gibi. Yani aslında ne kadar korkarsan seni buluyor gibi bir şey var mı orada? Evet, çekim yasası denen şey aslında böyle çalışıyor. Sen korktuğun zaman, yani beden, o enerji alanında bir iz varsa enerji alanı senin bir koku yayıyor. Bütün olayların hepsi sana bunu anlatmak için oluyor. O kokuyu değiştirdiğin zaman bu sefer başka şeyler yaşamaya başlıyorsun. Yani hasta olmaktan korkuyorsan sürekli hasta olursun Gibi, evet. gibi. Yani korkularımız da aslında bize rehberlik ediyor. Bir şeyden korkuyorsan oraya gidip bakıyorsun, onu çözüyorsun, konuyu çalışıyorsun kendinde ve onu dönüştürüyorsun. Daha özgür oluyorsun o zaman. Aslında konu basit, yani çok böyle genellemeden. Evet, konu eylem. Hareket işte önemli. Yani çok konuşalım, anlatalım, felsefe yapalımdan ziyade harekete geçelim. Onu yapalım, dönüştürelim, sonra hayatımıza bakalım. Yani bu acıdan beslenmek denen de aslında böyle bir şey. Yani bir acımız, bir yaramız olduğu zaman ondan beslenmeye de devam edebiliriz. Onu değiştirmeyi seçip güzellikten, baldan beslenmeyi de seçebiliriz. Bu her zaman tercih.